tam 3 aydır beklediğimiz, sadece fiyat performans kralı demenin yetmeyeceği, piyasayı her anlamda kasıp kavuracak olan Poco F6 tanıtıldı. Bu videoda da tüm özellikleri ve fiyatına yakından bakacağız. Herkese merhaba dostlar, ben Ozan. Açıkçası Xiaomi Poco tarafında özellikle de son 3 yıldır hep üstüne koya koya gidiyor ve bu senenin 2024'te çıkan cihazlar içinde en beğendiğim telefon da şu an için Poco F6 oldu. Neden böyle diyorum? Son bölümde fiyatıyla beraber konuşacağız ve Poco F6 eğer bana gönderilirse detaylı incelemesi de kanalda olacak. Onu da kaçırmamak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz çok önemli. Şimdi hiç uzatmadan Poco F6'nın tasarımıyla başlayalım. Tasarımsal açıdan açıkçası artık Poco tarafı F serisinde tasarım işini çözmüş diyebilirim. Çünkü bu serinin klasik tasarımını bozmadan üstüne koyarak ilerlemişler. Kameraların yerleşimi ve tasarımı artık daha hoş ve cihaza daha da profesyonel bir görünüm katmış. Arka tarafta mat bir cam yüzey kullanılmışken çerçeveler plastik. Fakat ben aynen X6 Pro'da olduğu gibi kasa yapısı olarak Poco F6'nın da ucuz, kalitesiz bir hissiyat yaratmayacağını kesinlikle söyleyebilirim. Kalınlık ve ağırlıkta 7.8 mm kalınlık ve 179 gramlık bir ağırlığa sahip ve bu kez gerçekten ince ve hafif bir telefonla beraberiz. Özellikle boyutunu oranla düşündüğümde ağırlık gayet ideal. Bu özel üretim olan titanyum rengi de cihaza daha farklı bir hava katmış. Ekran tarafında da geliştirmeler var. Artık AMOLED değil OLED bir panelle karşılaşıyoruz. 6.67 inç Full HD Plus 120 Hz tazelemenin yanında 5 milyona bir kontrast oranı, 12 bit renk derinliği, HDR10 Plus Dolby Vision desteğiyle Xiaomi ekranı dolu bir şekilde karşımıza sunmuşken hem akıcılık hem de görsel deneyim yönünde yine bu ekran bir amiral gemisini de aratmayacak seviyede. Yani Poco F6'nın ekranında eleştirilebilecek eksi diyebileceğim en ufak bir nokta yok. Burada 2400 nit maksimum parlaklığa da ulaşabiliyor. Parlaklık olarak da fazla yeterli. Şimdi Ozan, F6'nın en büyük olayı ne derseniz burada kesinlikle en önemli kısım donanım tarafı. Snapdragon'ın en güncel ve ilk kez Poco F6'da gördüğümüz 8S Gen 3 işlemcisiyle karşılaşıyoruz. 4 nanometrelik bu işlemcimiz performans olarak 8 Gen 2 ile başa baş bir seviyede. Hatta Antutu ve Geekbench tarafında %1, %2'lik farklarla 8S Gen 3, 8 Gen 2'den öne çıkıyor. Yani uygun fiyatlı bir cihazda amiral gemisi bir işlemci görebilmek çok önemli bir artı. 12 GB RAM, 256 ve 512 GB'lık iki farklı depolama ile gelirken UFS 4.0 depolamayı Poco F6'da görürken bu sayede uygulama açılışları ve yükleme hızları da oldukça tepkisel olacak. Zaten oyunlarda da piyasadaki tüm oyunları en yüksek ayarlar 60 FPS, düşük orta grafik arasında da 90, destekleyen oyunlarda da 120 FPS'i rahat verebilecek. Yani hem oyuncular hem de telefonu alıp uzun ömürlü kullanmak isteyen, yüksek performans beklentiniz varsa ciddi anlamda kusursuz bir işlemci. Ek olarak burada güncellenmiş likit soğutma sistemine yer verilmiş. Isınma testlerini detaylı incelemede yapacağız. Kamera tarafında üçlü gözüken fakat ikili bir kamera ile karşılaşıyoruz ve ana kameramız yenilenmiş. Burada 50 megapiksel ve diyafram açıklığı ciddi anlamda düşürülmüş. Bu sayede ışığı daha da iyi bir şekilde alabileceğiz. Bu sayede fotoğraflar ve video tarafında ışığı daha dengeli alabilecek. f1.59 diyaframla gelirken Sony'nin LYT600 sensörü burada kullanılmış. İkinci kamera 8 megapiksel ultra geniş ve ön tarafta da 20 megapiksellik Full HD 60 FPS çekebilen bir kameramız var ve nihayet arka kameraya da 4K 60 desteği geldi. Artık video performansının da iyileştiğini söyleyebilirim. Artık kameranın da iyileşmesiyle beraber Poco'nun F serisi tamamen performans odaklı değil, kamerada da bir denge yakalanmış. Detaylı incelemede kameraya da derinlemesine dalacağız. Bataryada 5000 mAh'lik bataryayı ve 90 Watt'lık hızlı şarjı görüyoruz. Kutu içeriğinden bu adaptörde çıkıyor. 90 Watt'lık adaptörün kutudan çıkması çok önemli bir artı ve sıfırdan 100'e bu bataryayı ortalama 25 dakikada doldurabileceğiz. Batarya konusunda hem işlemcinin 4 nanometre olması hem de yeni likit soğutma sistemiyle beraber Poco F6'nın bir günümüzü her türlü senaryoda rahat çıkaracağını düşünüyorum. Android 14 ve HyperOS ile beraber geliyor ve 3 yıl boyunca güncellemeleri almaya devam edecek. Hoparlör tarafında da stereo Dolby Atmos hoparlörler kullanılmış ve hoparlörün boyutu hem üst
hem de alt kısımda büyümüş durumda. Kablosuz bağlantılarda da Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, 5G ve NFC desteğiyle gelirken yüz tanıma özelliği ve ekran altı parmak izi okuyucuyu görüyoruz. Suya ve toza karşı da IP64 ile 1,5 metre suya 30 dakika boyunca dayanabiliyor. Dostlar, şimdi en önemli kısım, yani fiyat ve değerlendirmeye geçersek, açıkçası Poco F6 X6 Pro'dan da daha dengeli bir telefon olmuş ve kesinlikle bu yıl için açık ara en fiyat performans telefon diyebilirim. Çünkü 8S Gen 3, 90 Watt hızlı şarj, OLED 120 Hz Dolby Vision ekran ve 4K 60 FPS OIS'li ana kamerasını düşündüğümde inanılmaz satacak ve fiyatını tam olarak hak eden bir telefon diyebilirim. Peki F6'nın fiyatına geldiğimizde 12 GB RAM, 256 GB'lık Poco F6 Avrupa'da 400 Euro, ülkemize de 23.000 TL gibi rakipsiz bir fiyatla geldi ve ön siparişe özel 1000 TL'lik indirim de var. Onunla beraber de 22.000'e F6'yı alabileceğiz. Ve burada kesin bir şekilde belirteyim, Poco ile bir sponsorluk, ücretli bir işbirliği yok. Fiyatını gerçekten hak ettiği ve şu anda açıkçası özellikle de performans konusunda bu fiyata bir rakibi olmadığı için rahatlıkla önerebilirim ve hem 256 hem de 512'lik versiyonun linklerini açıklama ve yorumlara koyarım. Ayrıca Discord sunucumuz açıldı ve gerçek indirimli ürünleri takip edebileceğiniz ve sohbet edebileceğimiz Discord sunucumuz açıldı ve WhatsApp kanalımızı da açtık. Onları da açıklamaya koyarım. Son olarak da fiyatına oranla bir ön inceleme notu verirsem, benden 9 puanı aldı ve 2024'te çıkan cihazlar içinde benden şu ana kadar en yüksek puanı alan telefon. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Poco F6 sizce alınır mı? Görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Herhangi bir sorunuz olursa da yine yorumlarda yazabilirsiniz. Bana destek vermek, bu tarz objektif incelemelerin devamı için de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ben Ozan ve sonraki video kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.